Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videoda bizim lokalde bulunan bir projeyi fakat mesela GitHub'ta olmayan bir repository'nin içerisine nasıl atabiliriz? Sıfırdan yani bir klasörü ve içerisindeki projeyi ya da projeleri GitHub'a nasıl gönderebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Tabii ki temel Git komutları, GitHub'a bağlanma, Git sisteminin kurulmasını daha önceki videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Komut satırını açtığımızda tabii eğer Git kuruluysa bu şekilde ifadelerin gelmesi gerekiyor. Buradan biz bu işlemi gerçekleştiririz. Önce ilk yapacağımız aslında bir repository oluşturmak. O zaman kendi GitHub adresimize girip yeni repository kısmına gelip buradan new ve bastığımız zaman buradan bir tane public veya private fark etmez bir repository oluşturmamız lazım. Diyelim ki bu masa üstündeki Java Faker Sample isimli klasörü ben GitHub'a göndermeyi düşünüyorum. İşte bu bir Java projesi olduğunu görüyoruz. Bunu ama benim GitHub'da bulunmayan, dolayısıyla bunu oraya lokal bir klasörü nasıl gönderebilirim? O zaman bunun isminin aynı isimde mesela oluşturabiliriz repository oluştururken ve burada dikkat etmemiz gereken şey, yani public veya private olabilir, sıkıntı yok. README dosyası eklemiyoruz ve buradan create repository diyorum. Bu şekilde uzantısı Git olan URL'imiz oluştu ve şimdi masa üstündeki klasöre geliyorum ve şunu kapatabiliriz, hatta buradayken cmd yazalım ve klasör komut satırını direkt burada açalım. İlk yapacağımız şey bunun aslında bir Git repository haline dönüşebilmesi adına ilk kurulumu burada gerçekleştirmek. Git init komutunu giriyorum. Daha sonra da git remove add origin komutuyla buradaki git şeyini kopyalayalım. Linkini, bunu kopyalıyorum. Yalnız burada mesela şuraya yapıştırabiliriz bunu. Normalde kullanıcı adı ve bir önceki videomda da ben aslında nasıl token oluşturacağını göstermiştim. Token oluşturmanız lazım. Kullanıcı adı ve token'ı bu kısma eklememiz gerekiyor. O zaman buraya kullanıcı adımızı, bunu şöyle kopyalıyorum. Ve iki nokta üst üste token'ım, oluşturduğum token'ı da şuradan kopyalıyorum. Bunun yanına yapıştırdım ve sonuna da bir işareti. @github.com şeklinde devam etmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde bunu kopyalıyoruz ve tekrar komut satırına dönelim. Git remove add origin dedim ve bunu yapıştırıyorum bu şekilde. Ve bu ne yapıyor aslında? Repository ile bir bağlantı kuruyor. Burada demin oluşturduğumuz Java Faker Sample 2 repository'sinde bir bağlantı kurmuş oluyor aslında. Evet, bu şekilde Enter'a basabiliriz. Daha sonra da bu klasördeki bütün dosyaları hazırlama alanı indekse göndermemiz lazım. Git, add ve aynı klasör olacağı için nokta diyorum. Bütün hepsini, bu Java Faker Sample 2 klasöründeki bütün hepsini şeye gönderiyor. Buradaki uyarının şu anda çok bir önemi yok. Bunların hepsini oraya göndermiş oldu. Evet, kullanıcı adını yukarıda belirttik ama yine burada da yine git config komutuyla global username diyorum. Ve tırnak içerisinde demin buradan kopyaladım.
Yine kopyalayalım. Kullanıcı adını buraya yapıştırıyorum ve Enter'a basıyoruz. Şimdi de lokal depoya değişiklikleri göndereceğimiz ve commit komutunu yazacağız. Buna da mesela işte git commit mesela buna ne diyelim? İşte ilk kurulum gibi bir isim verebiliriz bu commit mesajına. Evet, bu şekilde bunları da commit komutuyla lokal depoya göndermiş olduk. Şimdi burada sonuç olarak bizim repository'de bu şekilde bir klasör, bu şekilde bir yapı olmadığı için bir branch olarak, bir dal olarak bunu ayarlamamız lazım. Ve bu şekilde git branch m ve buraya baktığımız zaman burada branch'in aslında main olduğunu, o zaman buraya da biz yine dalın ismini main diyebiliriz. Ve artık lokal depodaki değişiklikler sunucuya push komutuyla gönderilebilir. Tabi burada push komutunu yine hata almamak adına zorla gönderme anlamında yine kullanacağız. Git push uf origin ve main şeklinde komutla lokal depodaki değişiklikleri uzak depodaki, yani sunucudaki repository'ye gönderiyorum. Evet, bu şekilde gönderildi komutu geldi. Şimdi gönderildi sonucu gelmiş oldu. Şimdi tekrar buraya tıkladığımız zaman oradaki klasörün aynısı, yani şuraya bakacak olursak bu masa üstündeki libsrc test klasörlerinin aynısını burada görebiliyoruz. İşte src ve bunların içerisindeki pkt klasörünün içerisindeki dosyayı, işte firma Java şeklinde, bunların hepsinin buraya geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla hani lokal bilgisayarımızda bulunan herhangi bir projeyi, herhangi bir klasörü bu adımları uygulayarak yeni oluşturmuş olduğumuz repository'e yükleyebiliriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.